Herkese merhaba. Bu sabah Kuveyt'teyiz. Kuveyt'e geldik çünkü buradan transit uçuşumuz var. Bu gece burada kalacağız. Ondan sonra da Sri Lanka'ya gideceğiz. Daha doğrusu önce Oman'a gideceğiz. Akabinde Sri Lanka'ya gideceğiz. Şu an havaalanındayım. Önce bagajımı alacağım zannedersem. Akabinde de aşağı ineceğiz. Buradan viza ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Çünkü ben vizeye online bir şekilde başvurdum ama buradan da tekrar bir işlem yapmak gerekiyor. Onu yapmadım. Önce ama valizimi almam gerekiyor. Visa collection. Arkadaşlar merhaba. Şu an şöyle bir şey var. Viza, şöyle bir kağıt başvuru yapmıştım internetten. Bu yeterli değil. Şu arkada girdikten sonra şu arkada Visa Issuance diye bir bölüm var. Oraya gireceğiz. Oradan başvurumuzu yapacağız. Şimdi kamerayı kapıyorum. Şimdi dediğim gibi online olarak vizeye başvursanız da geliyorsunuz. Buradan vize başvurusu yapıyorsunuz. Daha doğrusu başvuru formunuzu onaylıyorlar gibi bir şey. Size şu tarz bir form veriyorlar. Bu ülkeye giriş için vize anlamına geliyor. Bu vize bu arada şunu sordum. Ben hani buradan başka bir ülkeye uçacağım, tekrar geleceğim. Kullanabilir miyim? Hayır. Tek girişlik bir vize. Bir sonraki gelişim için tekrar aynı sürece tabi olacağım. Multi vize vermiyorlarmış. Bu da bilginizde olsun. Burada hiç başvuru yapmamışsanız daha önceden gelip burada başvuru yapabiliyorsunuz. Neyse şimdi ben buradan çıkacağım artık. Bagajımı alacağım. Ve sonra da bir toplu taşıma veya bir şey bulup buradan ayrılacağım. Ayrıca internet problemi de çözülmedi. Vodafone'u 2 kere hani yurt dışında arayın kırmızı yazın falan diyorlar ya. Öyle bir şey yok. Aradım. 17 dakika bekledim. Sonra bir 4 dakika daha bekledim. Açmıyorlar yani. Hiçbir müşteri temsilcisi falan yok. Dönüşte de muhtemelen operatörümü değiştireceğim herhalde. Bu olaydan sonra. Şimdi şu bölgede de girişte sadece şeyinizi bir kere kontrol ediyorlar, aldığınız vizeyi. Sonra da geldik işte bizim buradan zaten bagajımız çıkmış. Bagajımızı aldık. Buradan çıkacağız. Tekrar neler yaptım kısaca bir özetleyeyim. Önce gittim bir hat aldım çünkü Vodafone'la kesinlikle iletişim kurulmuyor. İnternetsiz seyahatte yapma şansım yok yani. O yüzden 5 Kuveyt dinarı karşılığında. Kuveyt dinarını 90 lira gibi hesaplayabilirsiniz. 88 lira veya 86 lira sanırım edersem ama 90 diyelim. Hesaplaması kolay olsun. 5 Kuveyt dinarına 30 GB'lık bir data aldım. Sadece Kuveyt içinde kullanabileceğim ama diğer ülkeler için maalesef geçerli olmayacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi Starbucks'a geldim. Çünkü metro 6'da başlıyormuş. Hem de çok yoruldum yani. Şu an böyle tekrar bir koşturmaya girmek istemiyorum. Birazcık dinleniyorum. Bir kahve aldım. Bir latte. Bir de şöyle biraz yarısı ısırılmış bir focaccia aldık. Bu da ne kadar tuttu? 3.1 Kuveyt dinarı tutmuş. İşte böyle bir olay. Havaalanında hemen işte klasik her yerde olduğu gibi taksiciler falan etrafını sarıyor. Ben STC diye bir mağazadan aldım sim kartımı. Şimdi buradan çıkacağım. Otobüste var, metroda var ama dediğim gibi 5-10 dakika soluklanmam lazım. Ve ben normalde oteli bu akşam için tuttum zannediyordum. Check-in saatim 14'müş yani. Ben bugün de içeriyor falan gibi düşünmüştüm. Pek yapmam böyle seyahatte hatalar ama işte demek ki çok konsantre olamamışım bu kısımlara. Yani zihnimde farklı bir şeye odaklanıyorum bazen. Odak noktadan kaçıyor yani, öyle söyleyeyim. Neyse işte onu da hallettik. Şimdi dediğim gibi ben bir kahve içiyorum, işler yapıyorum. Otele gideceğim. Biraz dinleneceğim. Sonra çıkarım, gezerim ama zaten bütün gün otelde de kullanma hakkım olacağı için biraz daha rahat olacağım. Öğlen sıcağında en azından gezmemiş olurum. Biraz ulaşımı da göstermeye çalışırım eğer fırsat bulursa. Nasıl gidiliyor, ne yapılıyor falan onları da anlatırız. Etrafı da çok detaylı gösteremedim belki. Yani dönüş yolculuğunda biraz daha detaylı bakarız. Evet, buradan da çıktıktan sonra şimdi artık toplu taşıma aracıyla şehri terk edeceğiz. Şu beyaz entarili arkadaşlar genelde anladığım kadarıyla taksici oluyor. Hemen sana geliyorlar, yapışıyorlar. Şimdi buradan çıkacağız. Çıktıktan sonra da hem otobüs duraklarına bakacağız hem de metro olanağına bakacağız. İkisi de mümkün. Şimdi buradan çıkacağız. Dediğim gibi burada şeyler var. Ayrıca ben şeyi nereden aldım, sim kartımı, onu da göstereyim. Aklınızda bulunsun. Bakın şurada karşıda Costa Cafe var. Şurada da STC diye bir yer var. Buradan alabilirsiniz. En uygun fiyatlı burada. Onun dışında işte Starbucks var, şu var, bu var. Oturup burada bir kahve içme imkanınız var. Şuradaki ATM'lerden bir para çekmeyi deneyelim.
Ama önce cüzdanımızı alalım. Bir dakika. Biz bir 20 Kuveyt dinarı çekelim. Olacak. Please wait while your transaction is processing. 2 Kuveyt dinarı alıyor masraf. Please wait while your transaction Şimdi is diğerlerini de processing. kontrol edeceğim. Thank you for banking with us. Hepsi aynı mı bilmiyorum. Welcome. Hatta aynı zaten. Hepsi buradan markmış, tamam. Acaba hepsinden mi 2 euro alıyor, 2 Kuveyt dinarı alıyor bilmiyorum. Bir de mesela tutarı 40 diye deneyelim veya 30 diye deneyelim. Welcome. Please enter your secret number. Adır yapalım diyelim, 30 diyelim. Enter diyelim. Receipt isteyelim. Please wait while your transaction Ne kadar is çekersen aynı alıyor. Ne çekersen çek 2 Kuveyt dinarı alıyor. 50 dinar çekelim. Please wait while your transaction is processing. Tamam, böyle yapalım ama. Please wait while your transaction is processing. 50 dinar çekelim. 2 Kuveyt dinarı masraf verdik. Yapacak bir şey yok ya. 20'ye de aynısını veriyorsun. 50'ye de aynısını veriyorsun. O yüzden mantıklı olan biraz daha çok çekmek. Bir de uluslararası geçerli olan para. Şuradan da bir mahsulümüz verdi. Şimdi hemen bir banknotlara bakalım neler verdi. 20 verdi. 2 tane 10'luk verdi. Şunlar da 5 Kuveyt dinarı. Bu şekilde bu paraları biraz daha detaylı inceleriz sonra. Bu Burgan Bank Türkiye'de de var zaten, biliyorsunuz. Şimdi buradan çıkacağız. Bu arada eğer şey istiyorsanız Uber benzeri bir uygulama Careem diye Careem diye yazılıyor. Onunla gidebilirsiniz. Gün zaten aymış. Ondan sonra şimdi buradan şeye bakacağız. Toplu taşıma olanaklarına, ama onu bakmam için önce telefonu kullanmam lazım. O yüzden bir haritayı açalım. Şimdi şu kapıdan çıktık. Şöyle hemen çıkar çıkmaz sağa döndük. Buradan zannedersem otobüslere ulaşım imkanı olacak. Öyle gözüküyor. Bir bakacağız. Arabayla geliyorsunuz herhalde, burada park olanakları mı var? Bunlar özel şeyler mi bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz. Bu arada burada çalışanların hemen hemen hiçbiri Kuveytli değil, farklı ülkelerden gelen göçmenler. Yani işte temizlik işleri, belediye işleri, daha gündelik işleri yapan kişiler genelde göçmenler oluyor. Şimdi şurada bir otobüs var örneğin. Evet, City Bus diyor. Bakalım, buna bineceğiz. Keşfedeceğiz. Biraz aralardan geçtik ama tam Turkish style'a. Burada bir takım otobüsler var. Bunlara bakacağız. Şimdi buradan şurada. تعال سينما تذكرة ايه انت؟ Son. سيم سيم Şimdi buradan da bir bilet veriyor. تعال سينما ايوه Buradan سينما bilet olur. Neyse, biraz arkaya geçelim. Yeni dinarlarımız oldu. Çeyrek dinar.
yarım dinar. Bunlar da 1 dinar. Yani 0.25'e gidiyoruz. Eğer taksiyle gitseydik 10 verecektik. Tabii neredeyiz, ne yapacağız falan onlara bakacağız. Tam olarak bilmiyorum, çözmeye çalışacağız. Şimdi bu otobüse bindikten sonra yaklaşık herhalde 40 dakika falan yolculuk yapacağız. Yani yarım saat neyse o kadar bilmiyorum. Akabinde de bakacağız, gideceğiz, otelimize gideceğiz. Tabii otelimize giriş saati 14. Şu an burada saat 6.30. Muhtemelen biraz erken gireceğimiz için ekstra bir ücret alabilirler. Artık alırlarsa alırlar. Çok yoruldum. O şekilde devam edeceğiz. Ben otelime gittim, valizimi bıraktım. Boş oda yok. Erken check-in yapmak istedim. Aslında biraz uyuyacaktım falan, planım oydu. Baktık oda yok. 10'dan 11'den önce boşalmaz dediler. Şu an saat 8'e geliyor. Biraz orada dinlendim çok az. Ve şimdi şehri keşfe başlayacağız. Kuveyt'le ilgili ilk birkaç izlenimimi hemen aktarayım. İnsanlar çok yardımsever. Yani ben havaalanında mesela haritaya falan bakıyorum. Bir şeylere bakıyordum. Hemen ne arıyorsunuz falan diye soruyorlar. İşte oteli arıyordum. Yine aynı şekilde. Zaten otelin personeliymiş bu arada soran da. O siz otelimi arıyorsunuz vesaire dedi. Böyle bir şey var. Yani yardımseverlik durumu var. O yüzden bu hoşuma gitti. Şimdi nokta nokta gezeceğiz. Hem biraz sabah erken saat olduğu için gezmek daha rahat olacak aslında. Öğlene doğru da gidip biraz dinleneceğim. Akşamüstü tekrar çıkacağım. Çünkü güneşin en tepede olduğu saatlerde biraz kuvvet zorlayıcı olabilir. 40 derece bugün sıcaklık olacak. O yüzden şimdi sabah serinliğinde biz biraz etrafı turlayalım, keşfedelim. Size aşama aşama göstereceğim. Şu an hani etrafı da bir göstereyim. Şimdi bol bol böyle gökdelenli bir yerdeyiz. Yollar geniş. Bir Arap ülkesi, bir petrol ülkesi burası. Kuveyt biliyorsunuz. Hatta petrol yüzünden yakın geçmişte Irak'la tutuştukları bir savaş vardı 1990 yılında. Belki hafızalarınızdadır, belki değildir. Tam da benim doğum günümde Saddam Hüseyin tarafından burası işgal edilmişti. Bu arada tam şu kadrajda gördüğünüz yerde, şu karşıdaki yer Kuveyt Ulu Cami. Burayı içine girilebiliyor mu, gezilebiliyor mu açıkçası bilmiyorum. Gezilebiliyorsa gezmek istiyorum. Fotoğraf çekimine izin var mı, video çekimine izin var mı onları da bilmiyorum. Bu arada Kuveyt borsası dün düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burası Kuveyt borsa binasıymış. Mimari böyle. Hem İslam mimarisi hem modern mimari iç içe geçmiş. Aslında sanırım Körfez ülkelerinde biraz genel karakteristik bu şekilde oluyor. Şimdi karşıya geçelim ve Kuveyt Ulu Camii'yi bir ziyaret edelim. Şimdi geldik buraya. Birinci kapı var şurada arkada. Oraya geldik, sorduk. İçeriğini ziyaret etmek mümkün mü diye 9'dan sonra mümkünmüş. O yüzden şu an bir saatimiz var. Biz bir saat etrafı biraz dolaşalım. 9'dan sonra tekrar gelelim. İçeriği bir görelim. İmkanımız olursa şayet. Böyle arkamda devasa binalar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her yer böyle bu şekilde. Şimdi yine etraftaki önemli yerleri keşfetmeye çalışacağız. Biraz fotoğraf çekelim. Bakalım bir şeyler yapalım. Devam edeceğiz keşfimize. Şimdi Kuveyt hükümeti tarafından şehirdeki farklı noktalara bu tarz mimari detaylar yapılması için bir çalışma yapılmış diyelim. Faysal Mahmut tarafından da böyle bir kuş heykeli yapılmış. Ben gayet güzel buldum ama şuradan bir parça kopmuş gibi, yani hani biraz ufak bir onarım gerekiyor sanki. Arkamızda da Kuveyt Ulu Cami yer alıyor. Buradan gelip burayı gözlemleme şansınız olabilir. Şimdi
camiden çıktıktan sonra büyük ihtimalle dikkatinizi şurası çekecektir. Burası nedir? Burası Said Palace olarak geçiyor. Aslında burası tam arkaya doğru uzanan bir saray. İşte bu pirinç kubbe falan, gerçekten hani fotoğraf anlamında da güzel bir yer ama burası ziyaret edilebilir bir yer mi? Hayır, değil. Burası bir kraliyet sarayı ve devlet işleri aslında burada yürütülüyor. Ama muhakkak geldiğinizde buradan zaten şimdi sahile çıkacağız. O yüzden ben de hani şurayı bir göreyim istedim. Size de göstereyim, bahsedeyim istedim. Maalesef ziyaretçi kabul etmiyor. Burası böyle bir yer. Şimdi şu tam karşıya geçersek belki buradan güzel bir manzara alabilirsiniz. Şimdi burada ziyaret etmeye değer yerlerden biri de Sadu House. Ama açık mı burası da bilmiyorum. Bir tur attık ama boşuna mı attık bu turu? Ne yaptık? Anlamadım. Sanırım açık ama şu kapıya da bakacağım. Kapı kapalı. Şimdi şuradan da işte Körfez, Basra Körfezi arkamızda. Şimdi burada ilk girişte hediyelik eşyalar alabileceğiniz bir kısım var. Sadu nedir diye bana soracaksınız tabii ki. Sadu ne? Sadu bir dokuma sanatı, buradaki Bedevilerin yaptığı ve UNESCO tarafından da koruma altına alınmış bir yer. Şimdi burada şey anlamadım. Burası ücretsiz mi ziyaret? Is it open now at the moment? I would like to visit the museum. Yes, Sado. Sado House open. The Museum International close. Close. Close, right? May I visit just this area? Only this area, okay. When is it open? Do you know the opening time of museum? Museum? Sunday. Sunday, okay. Tomorrow. Okay. I think this is free to visit. I didn't pay anything. Yes, we are so lucky. Throughout the centuries, tribesmen nurtured their love of language and indulged in Burada hem bölge tarihi hem de Sadu tarihi hakkında bilgi alabileceğiniz bir vizyonlu bir gösteri var. Seyredebilirsiniz. This rich oral heritage has long been regarded as the only form of artistic expression to have developed out of the arduous and desert existence. Al-Sadi, the Bedouin word for weaving, is derived from a classical Arabic term, which means the extension of the hand. Şimdi bu gösteriden sonra Sadu ile ilgili biraz daha bilgim oldu açıkçası.
Bu develerde ya da işte söyleyiverin yastık olarak dekoratif vesaire kullanılan aslında bir dokuma türü. Çöl hayatından aslında bir parçası. Buradaki yünlerin renkleri falan da nasıl elde ediliyor? Doğal yollarla ya da çeşitli boyalarla yapılıyor. Buradaki her bir motif aslında çölle ilgili simgeler. İşte buradaki tepeler, mepeler, hani bir takım şeyler. İşte burada yok ama deve figürleri ya da aklınıza gelen çölle ilgili başka figürler, işte çölde açan çiçekleri simgeleyen vesaire. Şimdi burada mesela burada boyalar var. Bunlar toz şeklindeki boyalar. Bunlarla bu renkleri elde ediyorlar. Şimdi öbür tarafta da şöyle bir şey göstereceğim şimdi size. Mesela burada da doğal işte ne bileyim kına yaprakları, işte nar parçaları, bilmem ne, işte kurumuş limonlar vesaire, şunlarla bunlarla doğal bir takım maddelerle şu renkleri elde ediyorlar. Yani bunları işte bu çanakların içinde bir şekilde öğütüyorlar vesaire, boyasını çıkarıyorlar ve işte biraz sulandırıp vesaire söyleyiverin adını, iplikleri buna batırıyorlar. İşte burada da var doğal yapraklarla yapılmış işte hibiskus vesaire. Hani burada da bu renkleri bu nasıl elde ettiklerini aslında anlatıyor. Burada da bir dokuma tezgahı var. Yani ilk başta buralara baktım, bir şey anlamadım ama burada bir dokuma tezgahı var. Burada uzun ipler var, halatlar şeklinde ve işte bunu çeke şu kısımdan, hani bizim aslında Türkiye'de de alışık olduğumuz bir dokumacılık. Burada da bakın yine daha büyük aslında bir işte çölde bir otağı için hazırlanmış bir hem etraftan kumdan, güneşten, şuradan buradan koruyan bir örnek. Bunlar da farklı, bu bir çanta örneğin. Bir çanta yapmışlar bu şekilde. Yine uzun bir çeşitli motiflerle süslü bir salı örneği de burada var. Burada da işte çölde yine kullandıkları bir takım çanaklar filan, o ambiyansı yaratmak istemişler aslında. Bakalım. Şu karşıda da yine bu develerin aslında sırtına oturtulan artık buna taht mı deniyor, ne deniyor bilmiyorum. Maalesef terminolojik adını bilmiyorum. Ve tamamen bu sado örnekleriyle oluşturulmuş bir kelimeyi hatırlayamıyorum. Böyle bir örnek de burada mevcut. Buradan üst katlara acaba çıkılıyor mu onu bilmiyorum tabi. Şimdi burada küçük sergiler daha var. Bakın yine bir yün dokuma tezgahı nasıl yapılıyor. Bunu hem de bir fotoğrafla da bir örnekle de aslında gözünüzde canlandırıyorlar. Yine arka tarafta hanımların giydiği bir takım kıyafet örnekleri. Burada da biz bunu herhalde Dünya Kupası'nı seyreden herkes hatırlayacaktır. Şurada da ne olduğunu aslında anlatıyor kısaca. Geldiğimiz olanın yan tarafı aslında. Burada yine farklı sado örnekleri mevcut. Bakın çok midyeler, bundan da bahsettim. Midyeleri de kullanıyorlar. Şu gördüğünüz parçalar midyeler. Aslında biraz böyle ne derler, patchwork gibi olmuş. Farklı böyle küçük çiçek benzeri simgeler, taşlar. Yine burada sanırım develerde falan kullanılan bir şey, bilmiyorum, çok emin değilim. Yine bakın yine midyeler görüyor musunuz? Bunlar çok güzel. Çok hoşuma gitti.
evinden çıktım. Etrafta da manzara böyle. Şu an saat 9:30 ve inanılmaz sıcak. Hiç güneş kremi falan sürmeden geldim de şurası da Ulusal Müze, National Museum. Bir açık mı? Kapalı falan dedi buradakiler ama yine de bir bakalım. Çünkü Kuveyt'in görülmeye değer noktalarından biri de bu Ulusal Müze. Şimdi beraber şurayı bir turlayalım. Eğer mümkünse bakalım bir gezelim. Burada şurada Ulusal Müze'ye doğru giderken bir gemi kalıntısı var. Kalıntısı demeyeyim de bir gemi var yani. Burada fotoğraflanmaya değer bir nokta bence. Selamünaleyküm. Where is the entrance of the National Museum? Here. Yeah. Thanks. Şimdi içeriye girişte sadece pasaport bilgilerimi ve hangi ülkeden olduğumu sordular. Pasaportumdaki numarayı aldılar. Adımı soyadımı yazdılar. İçeriye girişinde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Müze böyle arkadaşlar. Şimdi bir kere önce müzenin girişinde ülkenin paraları var. Bir para koleksiyonu var. Bu bizim güncel paralarla aynı mı bu arada? Mesela bir var bende. Bir de yok burada ya. Var mı? Var. Bak şurada da bir var. Mesela çeyrek var 1/4. Ha, evet. Şu an bak aynısı burada. Para koleksiyonu gibi bir şey yapmışlar. Paraların koleksiyonu. Burada da aynı şekilde. Tabii niye yazdığını şurada bilmiyorum ama bunlar eski sürümleri olabilir. Paraları. Çok enteresan. Burada İran'dan filan da paralar var. Sadece Kuveyt değil zannedersem. Yani şunlar Kuveyt parası mı, İran parası mı gerçekten bilmiyorum. Nijerya'dan, Brezilya'dan, Romanya'dan, Hindistan'dan örneğin. Şöyle birazcık yukarıya kaldırayım. Hindistan'dan, farklı ülkelerden paralar var. Endonezya'dan, Nijerya'dan. Bizim Türkiye'den bir para var mı acaba diye bakıyorum ama yok herhalde. Nepal olabilir şu en aşağıdaki, bilmiyorum. Corvette coin koleksiyonu var. Tabii bunlar muhtemelen işte İngiliz sömürgeciliği falan döneminden kalma esintiler. Yani Corvette ve Kuveyt arasında ne bağlantı var diye düşündüğümde böyle bir şey çağrıştırdı bana. Şimdi müzenin hemen şurayı da bir gezelim. Burada yani bu müze 1 lira bile böyle. Burada da yine coinlerden, banknotlardan oluşan bir koleksiyon var. Yine Kanada dolarları. Tabii ki eski paralar bunlar. İngiliz sterlinleri var, poundlar. Burada aynen yine coin koleksiyonu devam ediyor. Bunlar gümüş, altın paralar. Böyle bir yer var. İlk giriş kısmında sizi bu paralar karşılıyor. Şurada karşıda bir şehir haritası var. Bunlar işte her müzede tarihte kullanılan çanak, çömlek. Her müzede bunlar zaten standarttır. Görürsünüz. O dönemlerden günümüze kalmış günlük hayatın parçası olan çömlek, çanak tarzı. Şimdi bakın burada bir İbrahim Salim'in yazdığı bir Kur'an var. Osmanlı zamanından kalma. 1252 yılında.
Yine Osmanlı döneminde Muhammed el-Volgari tarafından yazılmış bir Kur'an. Bakın, Memlük zamanından yazılmış. Bu bir tapu senedi. Şimdi Kuveyt'te bahsetmemiz gereken yerlerden biri aslında Faylaka Adası. Faylaka Adası'nı belki Körfez Savaşı'nı yakından takip edenler hatırlıyor olabilir. Bu ada bir şekilde işte tamamen Irak askerleri tarafından bir üs gibi kullanılmış. Çok da ağır bir savaş yarası yaşayan noktalardan bir tanesi ama buranın önemi sadece bununla bitmiyor. Bakın, bu Faylaka Adası aslında inanılmaz mitolojik bir yapıya sahip. Birçok burada gördüğünüz şeylerin hepsi Faylaka Adası'ndan çıkarılmış. Ki Büyük İskender döneminden tutun da işte İslamik alandan kalıntılar, bir kilise kalıntısı, Helenik dönemden kalıntılar. Ve bunların hepsi bu adada bulunuyor. Yani şu an bu adaya Kuveyt'ten hızlı feribotlarla 40-45 dakika içerisinde belki ulaşma şansınız var ama buraya da gelirseniz, bu müzeye gelirseniz burada Faylaka Adası'ndan çıkan pek çok örneği görebileceksiniz. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar genelde İslamik dönemi, İslam dönemini yansıtan eserler. Burada küçük küçük paralar vesaire var. Ve yine Yunan döneminden kalma bir takım kalıntılar var. Helenistik dönemden kalma. Bakın, yine devam ediyoruz. Burada aynı şekilde Helenistik döneminden kalma pek çok heykeller, kalıntılar mevcut. Tabii yani dünyanın kültürünün ne kadar birbiriyle iç içe geçtiğini, ne kadar etkileşim halinde olduğunu, tarihini aslında birebir üstüne yığılmış bir katmanlar gibi ilerlediğini ve işte geri çekilip baktığınızda aslında hepsinin bir bütün gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Baksanıza, yani küçük küçük Helenik dönemden kalma heykeller. İnanılmaz. Çok güzel. Muhakkak görün burayı da. Aslında bu müzede şöyle bir şey vardı, internette araştırın, işte bütün o dönemin ambiyansını yaratan işte soğuklar, şunlar bunlar, aslında bir yaşam gözlem müzesi gibi bir şeymiş ama şu anda bu şekilde faaliyet vermiyor, yani açık değil o anlamda. Belki müze kapalı falan derken bunu kastetmiş olabilir. Az önce bir tur rehberi de vardı burada, o da bundan bahsediyordu. Şu anda faaliyette değil gibi daha genel bir kavramda bulundu. Çok o eski dönemde bakın bir mamut fosili. Şu bir mamut kemiği, yani öyle düşünün. Yine bu bir dana ya da inek kemiği gibi fosilleşmiş bir o dönemden kalma fosilleşmiş kalıntılar var. Küçük küçük oklar sivriltilmiş, av aletleri. Yani muhteşem. Tarih, arkeoloji, İnsanoğlu sürekli bir şeyler üstüne koymuş ama bir yandan da işte az önce anlatıyoruz, savaşlar. Şimdi Faylaka Adası'na gidip gidemeyeceğimi bilmiyorum, vaktim kalacak mı, ama orada da aslında gitsek savaşın izlerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Terk edilmiş bir takım savaş kalıntıları filan mevcut. Şimdi şöyle Mübarekiye'de bir böyle bir sürü yerler var. Kahvaltı edebileceğiniz ya da yemek yiyebileceğiniz. Öyle bir yere oturdum. Burada da işte kahvaltımız bir şeyler söyledi. Özellikle şu detay harika, sıcacık. Bunu hemen bir götürelim. Sıcacık, harika bir lavaş. Bu arada kamera kirli değil. Arkadaki sisten, dumandan dolayı öyle bir garip gözüküyor. Evet arkadaşlar, çatal bıçak yok. Tek yol var. Şuradan pideyi alıyorsun. Şamandırayı yapıyorsun. Ve götürüyorsun. Yapacak bir şey yok. Şartlar neyse ona uyum sağlayacaksın. Neredeysen ona uyum sağlayacaksın. Çünkü buranın kültürünü yaşamaya geliyoruz. Neredeyse ona ayak uydurun. El değiniyorsa el değin. Çatal gelmiyorsa çatal istemeyin. Turist gibi davranmayın, lokal gibi davranın, anın tadını çıkarın. Güzel buralar, değişik, yaşıyoruz.
Kuveyt güzel, hoşumuza gitti. Sevdik yani. Gelin. Gelebilirsiniz. Ama çok uzun kalma sıkar. 2-3 gün şöyle kısa bir seyahat gayet uyar. Şimdi burasının adı El Mübareke. Burası Kuveyt'in en önemli çarşısı, meydanı, souk diye geçiyor bunlar. Her şey var. Bakın parfümerinden tutun işte kuyumcular, yemek yiyecek yerler, entari satan yerler, her şey var. Biz de ara ara sokaklara girip çıkıp bakacağız neler varmış bu çarşıda. Örneğin tespih satan bir yer var. Burası komple böyle tespihçilerle dolu. Mesela burası muhtemelen tespihçiler çarşısı gibi bir şey olarak geçiyor. Arka arkaya sıradan. Burada da çok güzel bir koku var şu an. Şey yapıyorlar. Bastonlara bak. Çok güzel. Sebzesi, ıvırı zıvırı burada. Böyle çok değişik bir meyve var mı falan diye bakıyorum ama genelde bizim de bildiğimiz şeyler. Şu tropikal ejder meyvesiydi galiba bu. Şu yukarıda ne olduğunu anlamadığım bir şey var. Ama onun dışında böyle çok bilmediğim bir şey yok. Yani hep bildik şeyler. Hindistan cevizi, nar, mangolar var. Türkiye'de çok belki yaygın değil ama onlar var. Tropikal şeyler. Fiyat yok hiçbirinde. Adamlara da boşu boşuna fiyat sormaya da gerek var mı bilmiyorum. Mesela şunun üstüne fiyat koymuşlar. Şurada 500 gram domates 1.250 Kuveyt dinarı. Bu arada dediğim gibi Kuveyt dinarını şu an için bu videoyu izlerken bilmiyorum kaçta çarpacaksınız siz de, yani Türkiye'deki kur her gün değiştiği için 90'la falan çarpabilirsiniz. Bakın şu balık değişik mesela. Bunu bilmiyorum. Enteresan. Ve balıkçının tabii bakın şimdi tehlikeli. Karidesler iyiymiş. Artık buradan çıkacağım çünkü koku çok zorladı. Bu kadar dayanabiliyorum. İnanılmaz sıcak burası. 12.30'da pek çok yer kapanıyor. Burada mesela komple terziler var. Solda komple terziler. Yani her yeri konsept ayırmışlar. En azından o güzel. Çarşı karma değil yani. Çok sıcak. İşte bizim Kemeraltı gibi vesaire bir yer. Şimdi buradan nereye gidiyormuş? Burada pek bir şey yok herhalde. Burada yol bitiyor. Geri dönelim. Mesela burada da hep komple valiz satan yerler var. Sağ solda. Mesela şunun
fiyatı neymiş? 12 Kuveyt dinarı. Şunda 5. 4 dinar. Ucuz ya çantalar. Ama Çin malı işte, bilmiyorum ne kadar sağlam. Biraz daha şöyle arkaları ilerleyelim. Çok fena sıcak ya. Burada bir sürü standlar var ama bunların çoğu boş. Bu arada buralar serin yani. Garip bir şekilde dükkanlardan çıkan serinlikte şurası bayağı serin. İnanılmaz bir air condition kullanımı var ama başka da seçenek yok yani. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Ama şey bulamadım, bir tane böyle souvenir, Kuveyt simgeleyen bir şey falan. Şurada 1,5 Kuveyt dinarı var. Bir şeyler satılıyor burada belki. Kıyafet olur. Buradaki her şey 1,5 Kuveyt dinarı. 1,5 Kuveyt dinarı 120 falan yapıyor. Kendime şöyle bir şapka aldım arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Şapkalarım diğer valizde kaldı çünkü. O yüzden bu sıcakta şapkasız gezmek istemedim. Bir şapka aldım. Şimdi etrafı gezmeye devam edeceğiz. Bu çarşının içinde de böyle bir nokta daha var. Burada da lüks mağazalar falan var. Burası tamamen lüks mağazalarla oluşan bir yer. Yani parfümeri dükkanları da var, kuyumcu dükkanları da var. Burası mesela parfümeri. Mağazaların bir kısmı da kapalı. Aslında çok güzel bir mimari, baksanıza. Ama yine dediğim gibi burası ağırlıkla parfümerici. Kuyumcular falan da var ama buradan da çıkış yok herhalde. Artık geri döneceğiz. Burayı da bir görmüş olduk. Yani böyle ara ara pasajlar, çarşılar. Kimisi kapalı, kimisi açık, kimisi yarı açık falan. Böyle bir ortam. Şimdi devam edelim. Şimdi Kuveyt halkının en çok zaman geçirdiği yerler açıkçası AVM'ler ve birçok mall var burada. Çok katlı alışveriş merkezleri. Ben kaldığım yere en yakın olanlardan biri olduğu için Asima Mall diye bir yere geldim ama daha büyükleri de var. Oraları da gezeceğiz bir sonraki gelişimde. Burayı bir keşfedelim hızlı. Zaten gitmeden de muhtemelen buralarda belki bir şeyler atıştırır. Öyle gideriz. İnsanlar daha çok buralarda vakit geçiriyor. Bütün mağazalar var. Bildiğimiz, bilmediğimiz birçok mağaza var. Bu en büyüklerinden biri değil ama yine de oldukça büyük. Tabii yani en büyüklerinden biri değil dediğim zaten Türkiye'nin en büyüklerine eşdeğer neredeyse oluyor gibi bir şey.
Şimdi gezelim bakalım. Şimdi burada bir iPhone Premium Seller varmış. Buraya bakalım iPhone fiyatları ne kadar. Şimdi iPhone 15 Pro 372.90 kuvvetlileri, 128 GB, 256 GB, 406.90, 580 falan diye gidiyor. Şimdi Pro Max'lere gelince de fiyatları 256'lı 442.90 kuvvetlilerinden başlıyor. 512, 514 falan diye gidiyor. Pro ile Pro Max arasında çok da büyük farklar var mı açıkçası emin değilim. Yine bir iPhone 15 Plus aldığın zaman burada 329.90, 256'sı 360.90 ya da 436.90 gidiyor. iPhone 15 Plus'larda, iPhone 15'lerde de 294.90, 350.90 ve 299.90 gibi fiyatlar var. Şöyle kısaca bir bakalım nasılmış ürün. Şu an Pro Max var elimde. Kameranın kalitesi bu şekilde. Tabi burada menü Arapça olduğu için tam olarak anlamıyorum yazılan şeyleri de. Videoda 5K zoom, işte yeni gelen özellik. Şöyle 5K zoom, 2K, 1K ve Widescreen teknolojisi bu şekilde görüntü sağlıyor. Çok net cam gibi görüntü veriyor açıkçası. Güzel. Başka neler var? iPod Pro'lar var. Onlardaki fiyatlar nasıl? Mesela 128 GB'lı 11 inç olanlar. Bunu tam anlamadım farkı. Bunda 11, onda 15. Ama arada böyle bir fiyat farkı var. Çok özür dilerim. Bunu Arapça yazıyor. Tamam. 325.9, 359.9, 425.9 gibi. iPad Air'lerdeki fiyatlar nasıl? 263, 199. Bunu kabaca 90'la çarpabilirsiniz. Yani şu an hani kolaylık olarak önerebileceğim tek şey bu. Ya da Google'a bu kadar kuvvetliler ne kadar diye yazacaksınız. İşte iPad fiyatları böyle gidiyor. Apple Watch'lara bir bakalım. Apple Watch'larda da fiyatlar nasıl? Apple Watch seri 9 174.90 ve 184.90 gibi fiyatlara sahip. Şurada 274.90, 289.90 fiyat aralıkları mevcut. AirPods'lar ve AirPods Pro'lar var burada. Onların fiyatlarına bakalım. AirPods Pro'lar 90.9, 59.90 ve 44.90 gibi Second Generation, Third Generation ve Second Generation Pro'lar var. Peki bakalım Mac'ler ne kadarmış? Mesela MacBook Pro'lar 459, 539 kuvvetlileri. Bu 13 inç olanlar, 14 inç olanlarda 729 ve 899 gibi fiyat aralıkları var. Yine aynı şekilde 16 inç olanlarda 899 ve 979 gibi fiyat aralıkları var. MacBook Air'lerde 469 ve 539 gibi fiyatlar var. 15 inç olanda 13.6 inç olanda 429.90 ve 539.90. Burada da MacBook Air'de 259.90, 279.90 gibi fiyatlar var. Şimdi ben bunu kabaca size anlatıyorum hızlı, sonra kendim de bakacağım. Evet arkadaşlar, kabaca buradaki fiyatları bir anlamış olduk. Kuvvetteki iPhone fiyatlarını. Tabi buradan alırsanız vergiler de içinde oluyor. Vergi gelecek ama burada vergi çok düşük galiba bildiğim kadarıyla. O yüzden hani çok bir fark olmuyor Avrupa'dan aldıklarımızda. Niye gelmeden önce biraz araştırmıştım. O konuyu daha detaylı teyitleriz. Tabii çok büyük bir cazibesi var. İnsanın böyle havası geliyor açıkçası.
442 38 bin lira gibi bir şey. 372.90 372 400'den 36 436'dan biraz az. Bilmiyorum. Bakacağız. Karşılaştıracağız. Ona göre bir karar vereceğiz. Şimdi Apple Store'dan çıktık. X-Site'de yine elektronik ürünler satan bir mağaza var. O da bir alt kattaymış. Oraya gideceğiz. Hello, I'm looking for DJI Osmo Action 4, the action cameras. DJI Do you have? will check, sir. If not here, we'll check from other outlet. Okay. Felix. DJI Osmo 4. Do you have a DJI Osmo Action 4 camera? Smooth 4 cameras, I don't have it, so maybe check in the system. So that's it. Okay. And also, I'm just asking, do you have GoPro 12? I just want to prefer DJI, but maybe I can compare if I can see. GoPro 12 I have, so You have, okay. we received in another store. I don't have it here, in another store. The other name what's sir? Osmo? DJI Osmo Action 4. 4. Yes. No. Okay. Any DJI store around here? Do you know? No, sir. In this mall, nothing, sir. In the small not. Maybe I can check on the Google Maps. This is Action 3, but there is a new model. No, sir. Still no, sir. In Oh, Kuwait, they are showing in in Kuwait. Virgin, sir. Where is Megastore? Where is it? Virgin किधर है? Virgin पता नहीं यार. ये सिम बना था वही तो नहीं है. Is it far away from here? Because I don't have too much time. I have to go turn back to airport. But if it's near somewhere else, Check, sir. maybe I can check. You do the vlogging or something, sir? Yes, yes. YouTuber or just? Yes, I have a YouTube channel. So it's in Avenue Mall, sir. I'm vlogging with this one, but it's not. There's a big problem on the charge, you know, the iPhone, so it's not good for taking vlogs. So action cameras are much better. Also, DJI Osmo Action 4 is a very good product, so I will change it as DJI Osmo Action 4. But I think there isn't too much So option. only check in this Virgin Megastore, which is in the Avenue, sir. Avenues. Also, I will turn back here 2 weeks later. I can go there. Yeah, Thank you. Thank you very much. See you. Thank you. See you. Burada da yine iPhone 15 Pro'lar falan da var. Fiyatlarda bir fark yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi hatırlamıyorum orada neydi de. 13, 14, 15 Plus 129, 372. This is only available for who lives in Kuwait, I guess. Yeah, this is officially the price of the Kuwait. Yes. Okay. Every store has the same price. Officially in the companies you will. Yeah. Yes. Inofficial. And due to lack of stock in outside, if you buy from the normal mobile shop, you will get maybe just suppose this one is 442. Outside maybe 100 KD, 150 KD, you will get more high. Oh yes, this is the lowest price, and maybe they can add some extra charge. I just wonder that this is available for example, 25
Kuwait dinar. You make it for all credit cards or just the citizens of the Kuwait? No, this is in the it's For example, if I want to buy it and with my credit card, you can buy normally through your card. Credit card. And I can pay its turn back. No, This is not available. It's company policy. Yes. You are paying. If you pay from the credit card, will be deduct. Company will deduct all the amount in single time. But this is in your credit card. What kind of policies plan okay. available to do? Of course. I understand. Which kind of blogging you do? Traveling or? Mostly traveling. Yes. What's your YouTube? Oscar Soysal. Because I love to. Yes. I can try. You are from India? Yes, I was. I'm going to Sri Lanka today. Sri Lanka, Colombo. Yes, Colombo. First Colombo, but I will visit during 2 weeks. So I will visit some. You are new, sir? Yes. Not too much. Thank you very much. See you. Şimdi buradan çıktık. Bulamadık. DJI bulamadık. Ultima Action 4 bulamadık. O yüzden yapacak bir şey yok. iPhone'lar da çok pahalı geldi. Almıyoruz. Şimdi buradan tekrar yukarıya çıkacağız. Ve şuraları da bir gezelim. Burada Samsung'un da store var ama hiç ilgimi çeken bir marka değil. Yani hani yine de bakalım, hani en baba modelleri en önde olur falan ya, neymiş bunların fiyatları. Galaxy Z Fold 5'lar 479 Kuveyt dinlerinden başlıyor. iPhone'lar da pahalı ya. Şu da herhalde bildiğim kadarıyla en şeylerden biri. Bu da 177 Kuveyt dinarmış. Watch 5 Pro'larda da 94.90, Watch 5'da 59.90 fiyatlar mevcut. Burası da böyle, azıcık da Samsung fiyatlarına bakmış olduk. Dediğim gibi çok ilgimi çeken bir firma olmadığı için yapmadım. Burada bir Makro Center benzeri ürünler alabileceğiniz, organik ürünler falan alabileceğiniz bir mağaza var. Fiyatlara biraz bakalım. Yani manav fiyatları ne? Mesela muzun kilosu 0.35 gibi bir fiyat var. Yani Türkiye ile karşılaşırsın. 9'la çarpacaksın. 0.3 27 lira mı oluyor? Mangolar 0.795. Türkiye'de pek mango yok herhalde ama kivi'de de 4.49. Kiviler biraz pahalı. Geçelim. Pineapple'lar bir parçası 3.7 Kuveyt dinarı, 3.8 hatta. Şurada güzel bir peynir reyonu var. Ekmekler biraz çeşitli, işte pahalı mağlı falan filan olunca domatesle şunu bunu 1.5 Kuveyt dinarı gibi fiyatlar. Tabii bunları biz yani 1.5-90'la çarp filan diyorum da yani konuşulduğu adam da Kuveyt dinarı kazanıyor ve ona göre bir şey harcıyor. Ne kadar fiyatlar olduğunu bilmiyorum. Çok güzel bir peynir reyonu da yapmışlar buraya. Güzel yani. Peynir olayını seviyoruz. Muhtemelen Hoda videomu izlemişsinizdir. Peynirin yapımı ile ilgili, Hoda peynirleri ile ilgili çok detaylı bilgiler alabileceğiniz bir şeydi. Burada da bir çok güzel şarap tabağı var diyecektim. Şurada da şampanya var ama tabii non-alkolik. Çünkü burada alkol satılmıyor mağazalarda. Ya bilmiyorum, hani satan yerler belki vardır. Özel olarak işte turistlere şuna buna. Burayı da şöyle bir gezmiş olduğumuzu düşünüyorum.
bir yerden çıkacağız artık. Sular, marka sular falan filan böyle. Aslında susadım ya. Su alsam pek olmadı. Sol. Burada pek suyu, yani okudum, musluk suyu içilen de olur, içilir ama arıtma cihazı kullanan diyen, kullanılmasını tavsiye eden çok kişi var. Dolayısıyla suyu genelde işte pet şişede falan almak, eğer turistseniz, daha mantıklı gözüküyor. Çünkü arıtma cihazı alacak halimiz yok. Bir tane su aldık da kasalar nerede? Heh. Express kasa gibi bir şey var mı? Burada yok. Ha, var mı? Yokmuş abi. Just call me 5 minutes. Evet arkadaşlar, Kuveyt'teki ilk günüm diyeyim aslında şöyle. Yani burayı 2 gün gibi olacak ama bunun kalan kısmını 15 gün sonra aslında yaşayacağız. Böyle bir yolculuk oldu. Birçok yeri keşfettik aslında. Hani şey değil, verimsiz geçmedi ama biraz dinlenmem gerekiyordu. Çünkü yaklaşık bir 30-32 saat falan hiç uyumadım. Akabinde işte gittim, bir 3 saat falan uyudum otelde. Şimdi otelden çıkacağım. Tekrar havaalanına gideceğim. Otelime yürüyorum. Arkamdaki manzara şöyle. Diğer taraftaki manzarayı da zaten görüyorsunuz böyle. Gökdelenler, işte yüksek binalar, yüksek katlı binalar. Güzel yani, sevdik. Kuveyt'te böyle hani bir değişik havası olan şehir. İzmir'den de direkt uçuşlar var bu arada. İstanbul'dan da direkt uçuşlar var. Dolayısıyla eğer fırsatınız olursa bu tarafa da gelebilirsiniz. Bir görmüş olursunuz burayı da diye düşünüyorum. Şimdi havaalanına gidiyorum ve şöyle bir şey var. Havaalanında aslında 3 terminal varmış. I have a YouTube channel and I will give information about terminals and etc. for the Turkish people. Terminal 1, 2, 3 bir bina, terminal 4 ayrı bir bina, terminal 5 ayrı bir bina. Dolayısıyla burada dönecekken hangi havayolu şirketiyle gideceğinize dikkat edin ve ona göre bir seçim yapın. Bu taksiyi de Karim diye bir uygulamayla çağırıyorum. Ne kadar ödeyeceğinizi baştan biliyorsunuz işte. Örneğin 6 dinar ödeyeceğim ben vesaire. Dolayısıyla bunu biliyoruz. Buradan da havaalanına gidiyoruz. 20 dakika sürüyor aşağı yukarı havaalanına gitmek. Zaten tekrar Kuveyt'e geleceğiz. Burayı gezeceğiz bir kere daha ama şimdi bu bilgileri paylaşmak istedim dönüş yolunda. Ben de öğrenmişken. Karim uygulamasında aslında Uber gibi düşünebilirsiniz. Burada daha Asya, Orta Doğu'da ve Asya'da yaygın biraz. Ben örneğin işte Doha'da filan da bunu kullanmıştım. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi Oman Airways'e önce Umman'a, oradan Muscat'a, yani daha doğrusu Umman'ın başkenti Muscat'a, oradan da Colombo'ya gideceğiz. Güzel bir uçak, temiz. Etrafı da şöyle bir göstereyim. Boeing 737 800 böyle 900 diye bir model. Buradan şey de var. Uçuşla ilgili bilgiler vesaire alabiliriz de ekranlar. Muscat'ta çok zamanlı olacak. Zaten valizimi direkt oradan aktaracaklar. Ben de kendim hemen geçeceğim. Dönüşte Muscat'ta kalacağız. Orayı da bir keşfetmiş olacağız. Şimdilik bana iyi uçuşlar.